Bu seramik hamuru beton projelerinizde mutlaka elinizin altında bulundurmak isteyeceğiniz dayanıklı ve pratik bir tarif. Tek yapmanız gereken yapı marketlerden kolayca temin edilebilen duvar sıva macunu ya da tozunu eklemek. Bu malzeme hamurunuza ekstra dayanıklılık ve esneklik kazandıracak. Beton süslemelerinize estetik ve sağlamlık katan bu hamur tasarımlarınıza bambaşka bir hava katacak. Ayrıca bu hamurun bir başka avantajı da buzdolabında uzun süre saklanabilir olması. Havasını iyice aldıktan sonra bir saklama kabına koyarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Sadece buzluğa koymamaya dikkat edin. Çalışmalarıma hem estetik derinlik katan hem de süslemelere sağlamlık kazandıran bu özel hamuru tasarımlarınıza anlam dolu bir boyut katacak. Üstelik malzemelerin çoğunu da evinizde bulmanız mümkün. Tarifin tüm detayları açıklamalarda. Ev yapımı seramik hamur tarifiyle ilgili o kadar çok soru geldi ki bu videoda o soruların hepsini sırasıyla cevaplıyorum. Bu tarifin tüm püf noktalarını yıllar içinde kendi deneyimlerimle sabırla keşfettim ve şimdi kimsenin anlatmadığını anlatıyorum. Bu tarifte su yok. Evet, yanlış duymadınız. Suyun görevini burada bulaşık deterjanı üstleniyor. İlk adımda PVA bazlı şeffaf çiçek tutkalını karıştırma kabına alıyorum. 40 yaprak tuvalet kağıdını tek tek tutkalın içine atıp erimesini sağlıyorum. Kağıt su yerine tutkal içinde çözünüyor. İşte püf noktası tam da burada başlıyor. Kağıtlar tamamen eridikten sonra sirke, deterjan ve sıvı yağ ekleniyor. Ardından un ve duvar sıva macunu geliyor. Burada küçük ama önemli bir detay. Duvar sıva macunları iki gruba ayrılır. Çimento bazlı olanlar daha sağlamdır, dış cepheler için kullanılır. Alçı bazlı olanlar ise iç mekan uygulamalarında boya öncesi son katman olarak tercih edilir. Bu tarif her iki türde de uygulanabilir ama ikisini birbirine karıştırmamak şartıyla. Saklama ve kıvam süreçlerinde farklılıklar oluşur. Tüm detayları açıklamalarda mutlaka göz atmalısınız. Seramik hamur tarifim taş gibi sertleşti, lif lif ayrıldı, sanki çöpe atılacak gibi mi görünüyor? Hayır, olması gereken tam da böyle. El yapımı seramik hamur tarifim yoğurduktan sonra taş gibi sertleşti diye çöpe atanlar olmuş. İster çimento bazlı, ister alçı bazlı duvar sıva macunuyla hazırlayın. Ama yoğurduktan sonra hemen kullanmıyoruz. Hazırladıktan sonra streçleyin, vakumlayın ve buzdolabında bir gün bekletin, dinlensin. Dondurucuya kesinlikle koymuyoruz. Ertesi gün taş gibi sertleşmiş, lif lif ayrılmış olabilir. Ama panik yok, olması gereken beklediğimiz sonuç bu. Oda sıcaklığında biraz bekletin. Sonra elinizle ufalayıp yoğurmaya tekrar başlıyoruz. Gerekirse çok az tutkal kullanabilirsiniz ama gerekmedikçe kullanmayın. Çok sert olursa kullanın. Su asla kullanmıyoruz. Dilerseniz poşet içerisinde veya küçük parçalara ayırarak yoğurmak daha kolay olur. Yaklaşık 5 dakika yoğrulduktan sonra ilk günkü kıvamına döner. Sonra parçalara ayırın, vakumlayın, saklama kaplarında ayrı ayrı poşetler içerisinde. Kullanacak miktarlarda saklama koşulları alçı bazlıysa 1 ay, çimento bazlıysa 7-10 gün oda sıcaklığında ve artık sertleşmeden bu yumuşaklıkta saklayabilirsiniz. En güzel taraflarından birisi de bu. Ve unutmayın, bu hamurun en güzel yanı yoğurdukça kendine dönüyor olması. Ayrıntıları, detayları açıklamalara bıraktım. Mutlaka göz atmayı da unutmayın. Böyle sağlam, esnek ve estetik çalışmalar ortaya çıkartmak istiyorsanız bazı çok önemli kurallara dikkat etmelisiniz. Şimdi evde kendi karışımlarınızı hazırlarken asla yapmamanız gereken kritik hataları anlatıyorum. Doğru malzemeleri seçin. Tariflerde belirttiğim malzemeleri birebir kullanın. Benzer gibi görünen ama içerikleri farklı malzemeleri karışıma katmayın. Özellikle PVA bazlı şeffaf çiçek tutkalı kullanıyorum. Diğer tutkallar farklı içeriklere sahip olabilir ve aynı sonucu vermez. PVA bazlı çiçek tutkalı çimento bazlı karışımlara uyumlu olduğu için sürekli kullanıyorum. Siz de farklı tutkalar arayışına girmeyin. Duvar sıva macunun türüne dikkat edin. Duvar sıva macunu çimento bazlı ve alçı bazlı olmak üzere ikiye ayrılır. Birbirine karıştırmayın. Saklama koşulları ve kullanım süreleri farklıdır. Toz formunda sıva macunu kullanmalısınız. Krema kıvamında satılan hazır sıvalar tarifin sıvı dengesini bozar, çalışmalarınızı zayıflatır. Tarifimizde su eklenmiyor. Sadece belirttiğimiz sıvı malzemeler kullanılıyor. Hazır sıvalarda su olduğu için karışımın dengesi bozulur, sağlamlığı ve kuruma süresi etkilenir.
Kuruma süresine dikkat edin. Karışımlarınız yüzeyi kurusa bile iç kısımları tam kurumamış olabilir. Doğru malzeme seçimi, doğru uygulama ve doğru bilgi ile siz de dayanıklı ve estetik çalışmalar yapabilirsiniz. Derz dolgu tozu sanatsal projelerde detayları belirginleştiren, su geçirmezlik sağlayan ve yüzeylere dayanıklılık kazandıran güçlü bir yardımcı. Yapı malzemeleri arasında yer alsa da seramik yapıştırıcı ile birleştiğinde çok daha esnek ve sağlam bir yüzey oluşturur. Özellikle silikon bazlı olanlar suya ve neme karşı üstün koruma sağlarken küf ve mantar oluşumunu engelleyerek uzun ömürlü bir kullanım sunar. Dış mekan çalışmalarında ekstra dayanıklılık sağlaması ise en büyük avantajlarından biri. Renk seçenekleri de oldukça geniş. Doğal tonları koruyarak tasarımlara uyum sağlar ve projelerde daha estetik bir görünüm elde ederek doğal görüntüsünü de kullanabilirsiniz. Peki en iyi sonucu almak için nasıl bir oran kullanmalıyız? Seramik yapıştırma tozu ile karışım oranı nasıl ayarlanmalı? Tüm detayları açıklamalarda bulabilirsiniz. Bugün çok sorulan ve merak edilen çimento bazlı projelerinizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak olan bir karışımla gelin tanışalım. Beyaz PVA tutkalı seramik yapıştırıcı ve derz dolgu tozu kullanarak hazırladığımız bu formül ile dayanıklı, estetik ve hızlı kuruyan sonuçlar elde edeceksiniz. Bu karışım dekoratif vazo, saksı, obje ve heykel yapımında beton yüzeylerin süslenmesi ve şekillendirilmesinde kullanabileceğiniz harika bir çözüm sunar. Hem iç hem de dış mekan projelerinizde dayanıklı yapısı ve pürüzsüz dokusuyla mükemmel sonuçlar alırsınız. Bardağın 1/3 kadar PVA tutkalını 2 su bardağı ölçü için hazırladığım sudan bir miktarını ekleyerek tutkalın kıvamını açıyoruz. Seramik veya fayans yapıştırmada kullanılan çimentolu karışımı ve derz dolgu tozunu kaba koyarak önce kuru olarak karıştırıp homojen hale getiriyoruz. Üzerine hazırladığımız tutkal karışımını döküp kontrollü bir şekilde kalan suyu ekleyerek yavaşça kıvamını ayarlıyoruz. Orta kıvamda bir karışım için 1,5 su bardağı su yeterlidir. Daha katı bir kıvamda karışım isterseniz 1 su bardağı, daha akışkan bir kıvam için ise 2 su bardağı su kullanabilirsiniz. Sanat ve bilgi paylaştıkça değer kazanır. Bu yüzden bilgimi paylaşarak herkesin faydalanmasını istiyorum. Takipte kalmayı, paylaşmayı ve kaydetmeyi unutmayın. Tarifin tüm detayları açıklamalarda.